Mısır'daki Krallar Vadisi'nde ve civarında 100 yıldır yapılan kazı çalışmalarında 64 mezar ve bunlara bağlı odalar ortaya çıkarılmıştı. Ama bunlardan açık farkla en gizemlisi Firavun Tutankamon'un mezarıydı. Mısır Hanedanı'nın 18. firavunu olan Tutankamon aslında Mısır tarihindeki önemli hükümdarlardan biri değildir ve 19 yaşında aniden hayatını kaybetmiştir. Onu bu kadar ünlü yapan 1922 yılında Krallar Vadisi'ndeki mezarlığının keşfedilmesidir. Mezarında inanılmaz bir zenginlik bulunduğu halde Tutankamon hala hakkında en az bilgi bulunan firavundur. Tahta çıkma hakkını ünlü kral Akhenaton ile kraliçe Nefertiti'nin kızı Prenses Ankesenamon'la evlenerek elde etmişti. Tutankamon'un tahta çıktığı sırada Mısır'ın bütün tapınakları bakımsızlıktan kırılıyordu. Yönetimdeki karışıklıkların önü alınamıyor, Suriye'ye düşmanla çarpışmaya giden ordu sürekli yeniliyordu. Tutankamon, babası 4. Amenhotep'in ve diğer tanrıların altın heykellerini yaptırdı. Çözülmüş olan rahiplik kurumlarını düzenledi. Tapınakların hazinelerine büyük bağışlar yaptı. Güneş tanrısı Aton'a bağlı tek tanrılı bir düzen kurdu ve Mısırlıları diğer tanrıları bırakmaları için zorladı. Başkenti Tep'ten Akhenaton yani şimdiki El Amarna'ya taşımıştı. Firavun Akhenaton'un tersine eski rejimi canlandırdı ve 3. Amenofis zamanında bitirilmemiş olan anıtların ve Luxor Tapınağı'nın tamamlanması işine girişti. Bugün Tutankamon'un tahta kaldığı 9 yıl boyunca askeri bir harekata katılmadığı düşünülüyor. Sadece keşif için General Horemhem komutasında Filistin'e ve Lübnan'a asker gönderdiği sanılıyor. Peki bunca gizem içinde bulunduran Tutankamon nasıl ölmüştü? Tutankamon 19 yaşındayken aniden öldüğü için geride vasiyet bırakmamıştır. 2013'te bir grup İngiliz araştırmacının katkılarıyla Tutankamon, The Mystery of Burnt Mummy yani Tutankamon, Yanmış Mumyanın Gizemi adlı bir belgesel yayınlandı. 1968'de cesedi üzerinde yapılan X ışını kontrollerine dayandırılan belgeselde Firavun'un sol kulağının arkasında ve kaburga kemiğinde ciddi hasar olduğu, ayrıca ayağının kırıldığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında araştırma ekibi Tutankamon'u taşıyan at arabasının büyük olasılıkla kaza yaptığı ve Firavun'un bu sebeple yaşamını yitirdiği düşünülmektedir. National Geographic ise başka ihtimaller üzerinde durdu. Bu ihtimaller arasında Tutankamon'un at arabasından kasıtlı olarak atıldığı ve su aygırı saldırısına uğradığı yazıldı. Kaburga kemiklerinin önemli bir kısmı kaybolan Tutankamon kaza geçirmiş de olabilir. Fakat bazı iddialara göre 2. Dünya Savaşı'nda hırsızlar Firavun'un bedenine ait bazı parçaları çaldı. İtalya'daki Mumya Enstitüsü'nün yöneticisi Profesör Albert Zink, Tutankamon'un annesi ve babasının kardeş olduğunu, akraba evliliği sonucu doğan Tutankamon'un zayıf bir bedene sahip olduğunu ve sıtma sebebiyle yaşamını yitirdiğini düşünse de kesin sebebin ne olduğu hala bilinmiyor. Tutankamon henüz 9 yaşındayken üvey kardeşi Ankesenamen ile evlendirilmişti. Mezarının yanında bulunan 2 küçük tabuttaki ölü doğmuş bebeklerin Tutankamon'la çok sevdiği eşi Ankesenamon'un çocukları olduğu sanılıyor. Tutankamon'un mezarında bulunan lambada ise gün ışığı ile görülmeyen ancak zifiri karanlıkta ikisinin burun buruna figürleri bulunmaktadır. Tüm firavunlar gibi o da M.Ö. 16. yüzyıl ve 11. yüzyıl arasında Krallar Vadisi'nde gömülmüştü. Bölgede bulunan mezarların çoğu erken zamanlardan beri yağmalanmıştı. Ancak Tutankamon'un mezarı bu yağmalardan payını hiç almamıştı. Mezar odası bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyordu. Bu, Tutankamon'u diğer firavunlardan ayıran önemli özelliklerinden birisiydi. Fakat en önemlisi değildi. Çünkü en önemli özelliği mezarının açılmasıyla birlikte ortaya çıkan lanet dedikodularıydı. Arkeolog ve Mısır bilimcisi olan Howard Carter henüz 17 yaşındayken Mısır'da kariyerine başlamıştı. George Edward Stanhope, daha doğrusu Lord Carnarvon'da yeni icat edilmiş olan otomobil ile sürat yapmayı seven birisiydi. Ancak 1901'de geçirdiği kazayla sağlık sorunları yaşadı. Doktorları kış mevsimini İngiltere gibi soğuk bir yerde geçirmek yerine Mısır gibi sıcak bir yerde geçirebileceğini tavsiye ettikten sonra 1903 yılında Mısır'a gitmesiyle zamanı geçirebilmek için kendisine bir hobi edindi. Bu hobiler arkeoloji ve Mısır bilimiydi.
İşin uzmanlığı için birisini işe almak istemişti. O da Howard Carter olmuştu. Birlikte başarılı dönemler geçiren ikilinin çalışmaları neredeyse Birinci Dünya Savaşı sebebiyle duruyordu. Ancak 1917 senesinde Carter ve Lord Carnarvon, Krallar Vadisi'nde kazı yapmaya başladıktan sonra uzun uğraşlar sonucunda 4 Kasım 1922 tarihinde bir giriş keşfettiler. Kazı çalışmalarının devam etmesiyle 17 Şubat 1923 tarihinde Firavun Tutankamon'un mezar odasını buldular. İddialara göre bir kil tabletin üzerinde şöyle bir uyarı yazıyordu: "Bu Firavun'un huzurunu bozan her kim varsa ölüm onu kanatlarıyla katledecektir." 28 Şubat tarihinde Lord Carnarvon biraz dinlenmek için Mısır'ın Asvan kentine gitti. 6 Mart tarihinde bir sivrisinek yanağını ısırdı ve tıraş olunca yarayı daha da zedelemesiyle enfeksiyon kaparak komplikasyonlar yaşadı. 5 Nisan tarihinde hastanede hayatını kaybetti. Bu haber birçok kişinin ilgisini çekti ve ortaya bir çeşit lanetin olduğu iddiası atıldı. Bu da yetmezmiş gibi Lord Carnarvon'un öldüğü sıralarda Kahire'de büyük bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hasta bakıcı Lord'un öldüğünü ilan ettiği sıralarda elektrikler kesilmiş, aynı saatlerde Carnarvon'un İngiltere'deki şatosunda yaşayan köpeği titreyip ulumaya başlamıştı. İşin garip tarafı bir süre sonra köpek de ölmüştü. Lord'un ölüm sebebinin kan zehirlenmesi olduğu söylendi. Howard Carter mezarın lanetli olmadığını söylüyordu. Ancak Tutankamon'un mezarını ziyaret eden arkeolog ve turistlerden bazıları da kısa bir süre sonra hastalanarak öldüler. Bunların hepsi yalnızca bir tesadüf olabilir miydi? Kazılar devam ettiği sırada Carter'ın kafeste beslemiş olduğu kanaryasını kobra yılanı yemişti ve olayı duyan işçiler Mısır hükümdarlığının simgesi olan kobra yılanının bu şekilde ortaya çıkmasını belanın habercisi olarak yorumladılar. Peki tüm bu yaşananlar gerçek bir lanetin habercisi miydi? Yoksa sadece birer tesadüfler dizisinin dilden dile hikayeye dönüştürülmesi miydi? Tüm bunların cevabını ve mezarın başka bir müzeye taşınması ile ilgili güncel bilgileri Tutankamon'un laneti 2. bölüm videomuzda izleyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.